Wow. Herkese merhabalar. Yeni saçımla, şapkamla. Burası Ekvador'un Guayaquil şehri, yani en büyük şehri. İkinci büyük diye biliyorduk ama ikinci büyük başkentmiş. Burası birinci büyük şehri. 3 milyon nüfusu Guayaquil. Burası da en lüks bölgesi. Bak burada kadın ticareti var. Şöyle göstereyim. Böyle insanlar merkezde bekliyorlar. Bir şey söyledi abla ama ne video çekiyorsun falan dedi. Bilmiyorum. Böyle kadınlar köşelerde bekliyor. Kadın ticareti var. Ama engel gibi görüştü. Aynen, gençlerdi, ilginçti. Böyle burada, meydanda. Oo, karpuzlar güzel. O insan hepsi almış yiyor. Aa, Türk mü la? El Sultan diye tekstil şeyi gördüm. Abi şurada polis var. Vallahi Osmanlı mimarisi tarzı bir şeyler var ha. El Tuko. Aa, Türk la, El Tuko, El Tuko. Evet. Ama sanki Turko yazacakmış da Tuko mu yazmış? Dedim abi ben, Ekvador'da Türk tekstili var diye. Burada Türkler var sanırım. Tekstiller Türkiye'den geliyor yani buraya. Ya da Türkiye'den alıp satıyorlar, bilmiyorum. Gerçi bu ünlü mağazaların ürünleri de hep Türkiye'den yapılma. Türkiye'den yapıyorlar, yolluyorlar, buralarda satıyorlar. Hepsinde yazıyor yani Made in Turkey, Made in Turkey. Burası böyle insanların yaşam alanı, satış alanı, gerçek bir halk pazarı. Bak görüyorsun, 1 dolara ablalar satıyor bir şey. Burası böyle. Ekvador, Guayaquil. Aa, burada da var dondurma, şerbet. Market bu arkasıydı, içeriydi, kapanmış. Geç kalmışız. Erken kapatıyorlar herhalde. Koku çok kötü ama bilmiyorum nedendir. İsmi de Marzo, Mart pazarı. Mart, Marzo Mart demek. İnsanlar kapıda bir şeyler satıyor ama yine de. Güzel, Ekvador halkı böyle Guayaquil'de. Kokonat var, Hindistan cevizi. How is this? You hold your bag like this. Heon korktu. Böyle yerlerde ben kendi mahallem gibi geziyorum. Heon biraz tırsıyor. Evet. O abimiz Vietnam şapkasıyla bak doğruyor Hindistan cevizi. Alsak mı lan? Quanto vale? 95 cent dedi ya, alsak mı? Bak şu dondurma gibi satılan krema. Böyle satıyor. Külaha kremi koyuyor, veriyor dondurma gibi. Ancak dondurma değil. Krem şanti tarzı bir şey. Heon güzel değil dedi ama. Çok fazla dilenci şey var, sokakta yaşayan var. Bak abimizin kartonu var, böyle çöp topluyor. Yani sıradan Latin Amerika ülkesi. Zengin kısmı zengin, fakir kısmı berbat. Ya insanlar çok fakir, berbat demeyeyim. Şimdi böyle ATM'den para çektim, 200 dolar. Komisyonu 10 dolar. 200 dolara 10 dolar çekiyor böyle bir ATM. Güzel. Direkt dolar verdim. 100 dolar pek kullanmıyorlar burada. 150 dolar falan kullanmıyorlar. 50 dolar da yok. Ya var da korka korka veriyorlar. Banka full 20 dolar 10 dolar verdi. Zaten maksimum çekme 100 dolar falan sanırım. O kadar çok para da vermiyor. Yani ekranda yazan 100 dolardı en fazla. 200 yaptım. Yani %5 komisyon. Banka komisyonu. Bak burada abiler çantaları öne takıyor. Tırsıyorlar çalınır diye. Taksiye bakar mısın? Gelen taksiye bak. Göstermeden edemeyeceğim. Bak bu bir taksi. Süper ya. Bu arada bir gözlükçü bulduk. 40 dolara Heon'un gözlüğünü değiştirelim diyoruz. Ucuz yani buralarda. AVM'de sorduğumuzda 100 dolar, 120 dolar falan diyorlardı. 40 dolara direkt para çektim, gidiyorum yani. Değiştirelim. Bu arada hayat kadınları dolu. Para çekmeye gittim, önünde direkt bak. Takip etti beni, sonra karşıya geçti. Pas vermeyince yanımda duruyordu. Gelip soruyorlar, konuşuyorlar falan böyle. Tekim ya bir de şimdi. Tırstım, direkt Heon'un yanına gidiyorum. İçeride dükkan da, dükkan şu. Geçelim. Dükkan bu böyle, Heon seçiyor. Anlaştık. 60 dolara güzel bir tane Heon yaptıracak şimdi. Böyle bir yer. İsmini falan yazıyorlar Heon'un. Bak şurada gözlük camları falan, mercekler, bir sürü bir şeyler var. Venga, por favor. Siéntese acá. Siéntese, señor usted. FP2. Siga. PUC3. Siga. EPET4. CYP6. Küçülüyor. El color Color rojo. rojo. Exacto. Siga. A ver. E1. E1, exacto. Siga. FP2. ETFCYP6 rojo. Siéntese. Muy bien. ¿Qué te Ahora quiero que lea.
Sí. Este segundo párrafo en voz alta. Lea. Sus colores esmeraldas, rubies y pupillos. Kalite 밑에서는 나 애매 쇼핑몰이 좀 많이 기준을 2 $2 minimum. Ama burası daha ucuz ve daha rahat. 60 dolara anlaştı ya. Bir saat sonra geleceğiz. Bu adam çok profesyonel ve çok seviyorum. Böyle Heyo'nun gözlüğünü de aldık. 60 dolara 20 verdik. Aldı direkt. Sıkıntı yok. Ekvador restoranları. Tavuklar. Çok büyük ya. Burada da ayakkabı işleri var. Güzel. Empanada satıyorlar 60 cent. Wow, bu da Şunlar ne ya? Kuzu ayağı falan mı? Koyun mu? $1,5. What is it? Yes. Yes, there is. Biraz. Domuz eti. $1 hamburger. 1 dolar hamburger var, soslu var, 60 cent empanada var. Güzel. 1,5'a 2 kat, 3 kat, 1 dolar. Ekvador'da fiyatlar böyle. Uygun. Bu arada şey dedim, 10 dolar dedim komisyon. Ben 10 dolardır diye söyledim. Kur dolar diye, dolar hesabımdan çekiyorum diye 5 dolar kesti. Yani %2,5 gördüğüm en düşük komisyon bankalarda. 200 dolara 5 dolar bayağı uygun. Bak abi köşelerde bekleyen ablalarımız var. Böyle burası başka bir meydanın önü. Masaj yapıyor. O masaj var burada. O masaj değil. Hayat olayları. Masaj değil mi? Adamı üfeliyorduk. Abla Heyon'da masaj yapıyor. Herkes bize baktı. Bura biraz ilginç ya. Top oynuyor abilerimiz. Güzel. Sanırım en tehlikeli bölgesi burası. Ekvador. Bayağı abla var orada bak. Görüyorsunuz ablaları. İçerisi ünlü bayağı. Şöyle girelim. Meydan. Su satan abiler var. Böyle güzel. Bir amca orada rap yapıyor. Abi Haleluya, evet. Hristiyanlık adına konuşuyor. 1 dolara bir şeyler alıyorsunuz, vermeyin o parayı falan diyor. Onu fakire verin diyor, kiliseye verin diyor. Ama yani dinleyen, ya adamların gözlerinde şey kalmamış artık, yani ruh kalmamış. Ne diyeyim ya, uzatmayayım fazla. Yine meydan, gördüğünüz gibi kahramanlar. Burada bir sürü insan var. Güzel bir meydan. Burada evsiz çok fazla. Şu tam meydandayız şu an. Emekli parkı gibi biraz burası. Hayat kadını çok fazla gördüğüm kadarıyla. Bir de şu arka taraflarda bildiğin yaşayan insanlar var. Yani böyle bohçaları falan var. Bu parkın içinde yaşıyorlar sanırım. Geceleri üstten atlayıp giriyorlar, yatıyorlar. Güzel. Burası da meydan, insanlar bir şeyler satıyor. Çorbası var, sigarası var. Bıldırcın yumurtası. Kırıyor. Kore ya. Evet. Really? $1, yeah. İlk defa gördüm bıldırcın yumurtası satanı. Şöyle geçelim. Bir Ekvador kültür binası. Dondurmacı abi var. Böyle külahları dizmiş satıyor. Böyle Ekvador. Kornası var dondurmacı abimizin. Güzel ya. Hayat güzel. Did you like? Yeah, aslında ben burası çok seviyorum. Ekvador ülkesi ikinci ama burası da kayaki birinci. But I didn't know that when I come to here Ecuador first time it's so developed like this. Büyük şehir aslında. Eon ilk defa geldi bu şehre. Önceden Ekvador'a gelmiş, bu şehre gelmemiş. Bana hep şey diyordu ya, Ekvador'da hep fakirlik, diz boyu insanlar aç, halk böyle yerli halk. Hep patates falan yetiştiriyorlar, öyle şeyler diyordu. Bir geldik buraya, dedim burası lüks ya. Dunkin falan var yani. Her şey var. Burada şehir gibi. Evsiz abi çok ya, çok fazla. Yani üzücü, bilemedim. Hayat böyle Ekvador'da. Baksana şehir içinden teleferik var ya, metro yok. Direkt teleferik yapmışlar metro yerine. Buradan kalkıyor. Şehir cadde ortasından giden teleferik ilk defa gördüm ben. I think they didn't make subway, they just make teleferik. Really? Daha pahalı değil mi? Olabilir. İlginç ama güzel. Ya böyle cadde boyunca gidiyor böyle. Nerede iniyorlar la? Buralarda inip aşağı yürüyorlar herhalde. Güzel. Böyle köşe büfeler ilginç. Çok küçük el arabası. Zaten Ekvador'un böyle sokak satıcılığı ilginç. Böyle ellerinde küçük bir kasa var. O kasaya böyle lollipop, sigara, adet sigara, böyle ufak ufak şeyleri koyuyorlar. Çakmak falan, böyle portatif. On taşıya satıyorlar böyle yolda. Özellikle o videonun başına gösterdiğim yerde geceleri orada biraz barlar marlar çok. Bar çıkışını falan bekliyor. İnsanların canı bir şey çekince alıyorlar orada. Burası da yine ana meydanlardan biri. İnsanlar böyle.
Bak şurada hostel Galapagos yazıyor. Galapagos, Guayaquil'in ünlü yapılacak aktivitelerinden biri. Aktivite demeyeyim, adası. Hatta dünyanın en iyi korunan adası. Şu anda bile orada hani başka yerde göremeyeceğiniz yaşam alanları var. Hayvanların yaşadığı. Çok ilginç. İşte denizaltı olsun, karada olsun, ilginç kuşlar. Belki de insan görmemiş hayvanlar var. Hatta bir söylenti de Darwin'in, söylenti demeyeyim asıl olan bu, Darwin'in evrim teorisini geliştirdiği ada orası, yani oradan esinlenmiş. Bir kuş türü var, onları falan incelemiş. Demiş ki ya bunlar birbirine çok benziyor, kesinlikle evrim var demiş. Böylelikle dünyaya yaymış evrim teorisini. Darwin, Galapagos adasından dolayı. Ada buraya çok yakın, uçuşlar var. Git gel $300 falan. Ada fiyatları da birazcık pahalı. Ya adaya gidince dalış malış yapmak gerekiyor. Bizim sertifikamız falan yok. Bilmiyorum, biz gitmeyeceğiz. Ancak Galapagos adası Ekvador'a bağlı. Bunu bilelim. Gitmek isteyen varsa da Guayaquil'den gidebilir. Şöyle bir şey satıyorlar kruvasanın yanında. Ne o? Salep mi? Sütlaç mı? Señor, ¿qué es eso? ¿Arroz con leche? Sí. Sí. Gracias. Sütlaçmış. Biraz cıvık duruyordu. Alacaktım, vazgeçtim. Böyle Ekvador güzel. Bak park yeri $1 saati diyor. Parkın. 1 saatlik park yeri. Hani öyle müthiş tehlikeli mi? Hani bir Kolombiya'ya, Brezilya'ya göre değil. Ama yine de böyle Latin Amerika şeyi var. Yani her an bir köşeden bıçaklanıp soyulabilirsin yani. O şeyi var. Gece gezmeyeceksin. Gündüz bir şey olmaz. Yani ben alıştım, öğrendim artık. Gündüz rahat. Adamlar uyuyor çünkü gündüz. Ya abi uçmuş, ayakkabısı kalmış. Böyle kıyı köşe parklarda çok yatan oluyor. Burada da var. Arkada bir abla var. Bak hemen şu köşede de var ticaret. Abimiz anlaştı, konuştu. Uzlaşamadı, dağılıyorlar. İlginçtir. Böyle kenarlarda, köşelerde ablalarımız yapıyor bu iş. Herhangi bir cadde burası böyle. Şu yanımdaki kızla demin çektim ya, adam anlaştı. Şurada 24 saat otel var. Ayrı ayrı girdiler. Kata çıktılar herhalde direkt. İlginç. Abi de normal görünümlü biriydi. Kendimi çekerken çocuk arkadan böyle yaptı. Onu çekmiyordum. Çevirdim direkt. Ha, burada motor satıyorlar. Çok anlamıyorum motordan. Ancak aylık $107 öde, 24 ay falan yazmışlar. Yani toplam sonuç $3.000, $4.000 arası oynuyor. Şu 3.700, şu 3.300. Hiç anlamıyorum. Fiyatlar böyle. Motor fiyatları. Uyandı, ablanın biri uçmuş yerde. Hemen arkamızda da Hayat Kadınları var. Acayip bir bölgedeyiz ya. Her köşedeler yani. Çok ilginçtir. Ve tam köşelerde böyle oteller. Şöyle şuraya girelim. Şimdi Eon'un en sevdiği kafeye geldik. Juan Valdez'e. Şöyle şunları aldık. Elmalı turta, benim çayım. Eon'un her zamanki Amerikanosu. Burası $7 tuttu. Neyse $7 tuttu. Kartla ödedim. Komisyonu kaç para bakmadım ama %1,5 falan yapıyor hesaplayınca, kartla ödeyince. Nakit olarak çekince ülkede komisyon 3.2 falan yapıyor. Yani kartla ödemek daha mantıklı. Ancak diğer ülkelere göre, mesela Kolombiya, Brezilya'ya göre çok iyi. Hatta gördüğüm en iyi banka komisyonu. Normalde ben %5 bulunca seviniyordum yani. %5 falan iyi diyordum. Genelde %8-7 falan yapıyor. Burası %3, bayağı iyi yani nakit. Bence buradan nakit depolayıp dolarları Arjantin'e falan taşıyabilirsin yani, öyle bir olay hani gezmek için. Çünkü orada çekmek bayağı sıkıntı. Brezilya'da aynı şekil. Bu olaylar mantıklı. Kolombiya olsun, Venezuela olsun, dolar götürebilirsin yani. Bu da böyle bir bilgi. Nakit çekmek az komisyonlu burada. Hadi getirir mi? Tam elmalı turta. Böyle çok fazla bebek giriyor içeri para istemeye. Geliyorlar, para soruyorlar, bak çocuk da. İleride bir tane kız var, o da soruyor aynı şekilde. Böyle insanlar yerken soruyorlar. Tuvaletteyim, hırsızlık çok Ekvador'da. Bak çalınmasın diye musluğu vidalamışlar ya. Şeyi çalmışlar. Sifonu burada da var. Bunu çalmışlar. İlginç. İlk defa gördüm bunu. Sosisçi abla. Abi sen de gel dedi de içeride abimiz Hristiyanları coşturuyor. Böyle bir yer. Gel sen de dedi, anlamıyorsun. Hoca vaaz veriyor. Abi daha uyguna bulduk, böyle promosyonlu yerler var. 25-35'i bulabiliyorsunuz gözükeceğim hani. Heyo'nunki 60'a geldi, yani daha uygunu varmış. Ama Heyo'nunki güzel biraz. İlginç bir hayat var Ekvador'da ya. Çok farklı bir hayat.
Karışık karman çorba. Nice ya. Okay. 네, 굉장히 Eon'un yeni gözlüğü. Evet. Güzel mi? Herkes çok clear ya aslında. Güzel ya. Yeah. Wow, New York. Nice mı? Evet, ben seviyorum. Abi gözlük böyle güzel yani çerçevesi falan güzel de değil mi Wait? Ya böyle sanki dışında şurası daha böyle beyaz kalmış, burası daha böyle siyah. Hey, ne ay taçı. Bilemedim aynen, şurayı törpülerken fazla mı törpülemiş, bir şey olmuş. Verirken de böyle alelacele verdi, biz de çıktık, ne diyeceğiz. Ama güzel, Heyon artık dünyayı bir başka Evet, görüyor. I can see back. Bak bu tarz tekstil işlerini Çinliler de yapıyor, görüyor musun? Shenzhen. Aa burası da Çinli. Oo Çinli çokmuş ya. Çinliler yapıyor işleri ha. Fark etmedim ama şu an gördüm. Adamlar dedim ya okyanusa bağlı diye burası. Direkt getiriyorlar yapıyorlar. Müthiş ya. Abi bir de böyle Ekvador'da resmi kumarhaneler çok ilginç ya. Sayısal loto oynar gibi adamlar çeviriyor. Ve bu yani ulusal bir şey. Ya devletin desteklediği, vergi ödeyen, nasıl diyeyim yani böyle mahalle arasında, cadde arasında bulunan bir şey. İlk defa Ekvador'da gördüm. Hani büyük kazino şaşalı bir şey değil yani. Küçük bir dükkan, içeride işletiyorlar makinaları. Güvenliği bile yoktu yani, içeride vardı. İlginç, Ekvador'da bu işler rahat. Buranın adı Las Peñas, yani Guayaquil'in en lüks bölgesi ve şöyle başlayan bir sahil yolu var. 2,5 kilometre gidiyor. Buna da Melacón diyorlar. Melacón, Latin Amerika'daki sahillerin genel ismine deniliyor. Ve sahil kısımları Melacón diye çağrılıyor. Şöyle gidelim, şurada Türk bir şey var, göstereceğim. Bu arada en lüks yerin hemen arkası da favela demeyeyim. Favela Brezilya'daki gecekonduların adı. Gecekondu diyeyim direkt. Yani önlerinde böyle lüks binalar var. İşte oteller var. Arkada hemen favela. Manzaraları kapanmış. Aslında Orta Amerika, Güney Amerika aynı problem. Favela en zengin bölgesi çok yakın ama bu çok yakın. Bu bence de ilk kez gördüm bu. Aynen ama güvenlik çok fazla yani şu aralarda pompalı abiler bekliyor böyle sokaklarda. Guayaquil de bu arada Ekvador'un en tehlikeli şehri. Burası tehlikeli mi bilmiyorum ancak şehir tehlikeli yani merkez falan tehlikeli. Genel olarak Ekvador ne kadar tehlikeli o tartışılır tabii, o kadar da değil. Her zaman en büyük şehir, en tehlikeli şehir. Doğru. Abi burası bir kafe ve kahvenin tarihi falan var. Çok okumayayım. Şöyle anlatıyorlar. Kafe müzesi burası, yani kahve müzesi. Ve görüyorsunuz 1550'lerden Türkiye cezvesi falan var. Bak Japonya'nın 1915. Kore'de var. Bak Kore'de var 2 tane. Şunda falan yapıyorlarmış. Ama en eskisi Türkiye bak. Burada da var. 1810'da yapılan kahve. Bir şey daha vardı şurada. One more thing. Burada da var. Çok eskiydi. Abi 1860. Burada da var. Burada da şey. Şurada da var. Türkiye. Burada da var. Yani şu tarihlere bakınca kahve kültürü en eski Türkiye'de gözüküyor. Cezveye bakar mısın? 1550 yılında ya. Bu tarihte başka bir şey yok. Bak tarihçesini yazmışlar. 2020. Tarihçenin ilk başı 1764. Yani bizim cezve 1500 yani Osmanlı zamanında. O Ekvador'daki kahve tarihiymiş. Burası dünya tarihi bak. Etiyopya'da başlayan 1440'larda şuradan 42'den geçip 80'lerde Türkiye'ye geliyor bak. Asya, İran, Mısır, Türkiye. Görüyor musun? Yani kahvenin tarihinde bizler varız. Avrupa'da daha eski. Aynen, sonra Avrupa'ya geçiyor. Gerçek tarihi bu kahvenin. Bu gördüğünüz Sweet and Coffee diye bir kafe. Buranın en meşhur kahvelerinden biri bu kafede. Mesela Kolombiya'da Juan Valdez Sağım vardı. İşte Amerika'da Starbucks, Ekvador'da da Sweet and Coffee var. 1997'de kurulmuş, bayağı köklü. Kahve tarihini böyle müze olarak yansıtmışlar, anlatmışlar. Türkiye'nin de cezvelerinin bulunması gerçekten ilginç. Bu kafe Guayaquil'de ilk. Aynen başladı. bu Guayaquil'deki ilk kahve işini yapan adamlar. Bak şurada teleferik var, acayip uzun. Latin Amerika'nın en uzun teleferiklerinden biri diye geçiyor. Fiyatı 70 cent. Biniyorsun böyle gidiyorsun. Düşünsene insanlar işe gidiyor bu şekilde. Yolun karşısında şöyle köprüler falan var da bayağı uzatıyor yolu. Teleferik daha mantıklı. Duran diye bir bölgeye geçiyor bu teleferik. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz nehir Ekvador'un en önemli nehirlerinden biri. Çünkü bu nehir Pasifik Okyanusu'na açılıyor. Guayaquil de zaten Ekvador'un ekonomi şehri. Bu gemi olaylarından dolayı bu nehirlerden işte okyanustan gelen gemiler bu nehre bağlanıyor. Ekvador'un içine doğru gidiyor. O yüzden de bu şehir en gelişmiş şehri Ekvador'un. Nüfusu 3 milyon. Başkent Quito'nun nüfusu da 2 milyon. Yani buranın nüfusu daha fazla çünkü ekonomi şehir. Devam. Bak güvenlik abilerimiz görüyorsunuz demiştim. Her köşede var böyle ve silahlılar yani. Buralar güzel ama böyle modern yapmışlar buraları bayağı.
Hemen sonra o lüks yerden de böyle Ekvador'un tarihi sokaklarına bağlanıyorsunuz. Burası Ekvador'un tarihi sokakları böyle. Turist falan çok var burada. Şu kıvırcık abi bilen bilir. Tablo çiziyordu. Şuraya da tatlı küçük çalılar. O abi. Bak bu evler falan hep İspanyol sömürgesi evleri, zaten korumaya almışlar. Kültür Bakanlığı tarafından korumaya alınmış. Yani tarihi eser diyeyim bu evler. Yıllanmış yani. Ekvador'un tarihi de zaten bilindiği üzere Latin Amerika, Güney Amerika tarihi. Bu arada Ekvador Güney Amerika'da. Latin Amerika dediğim İspanyolların sömürge ettiği bölge, yani belki değil, evet, Amerika'nın bir parçası da Latin Amerika sayılıyor. Bu güney kısımları, işte Texas tarafları falan. Meksika'da aynı şekil, Latin kültürü olduğu için. Ancak bir de Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika diye ayrılıyor Amerika kıtası. Biz şu an güneyindeyiz, yani Panama'dan sonrası Güney Amerika diye geçiyor. Panama'dan yukarıya Meksika'ya kadar Orta Amerika, sonra Kuzey Amerika oluyor. Burası Güney Amerika'da, evet, Ekvador. Bu arada Ekvador'un genel nüfusu da 20 milyon sanırım. 17 milyon falanmış 2020'lerde. 2 senede 20'ye yuvarla olsun bitsin. Bak bunların hepsi korunmuş Kültür Bakanlığı'nca. Şöyle bir küçük kaleye bağlanıyoruz. Onu da göstereyim. Bak şunlar Ekvador şapkaları. Bunların siyahlarını falan göreceğiz başkentte. Başkent daha yerli. Burası biraz daha turistik bir şehir. Kültürel bir şehir. Bak görüyorsunuz böyle kültürlü abiler var. Bunlar tabii eski abilerden. Devon bakıyor. Kim la? Buralı herhalde. Filozof falan yazmışlar, aynen. Buralı. Bir filozof abi. Şurası da kale. Yes. Ekvador'un işte İspanya'dan bağımsızlığını simgeleyen toplar, yani İspanya'dan kalan. Bağımsızlık 1821 tahminimce, İspanyollar bu bölgeden çekilince. Fatih'in topları böyle fethetmişler. Teleferik orada. Şöyle karşıya gidiliyor. Aşağı inelim, biraz da oradan gidelim. Şurası gecekondu bölgesi. Bu Heyoni. Evet. Normalde Teleferico için Latin Amerika her şey daha var. Bu sebeple Teleferico metro gibi çok ünlü ama burası da daha yok. Ama bu şehir bile Teleferico çok ünlü. I think bu Güney Amerika kültür. Doğru. Avrupa kültürü ekşi. Türkiye olsun. Bizde de var teleferik olayı, bizde de çok var. Gördüğünüz gibi gelişmiş bir şehir. Guayaquil beklentimizin üstünde, yani biz Ekvador'u fakir bir ülke olarak biliyorduk. Zaten öyle aslında. Dolar kullanıyorlar bu arada. Ülkenin para birimi Amerikan doları, bildiğin kağıt Amerikan doları. Bozuklukları var kendilerine has. Eskiden varmış kendilerine has para birimleri. Sonradan değişmiş o. Amerikan dolarına dönmüş. Tabii ekonomiyi kurtarmış mı? Pek değil. Asgari ücret 400 civarında, 400 dolar civarında. Yüksek gözüküyor ama yani fiyatlara göre normal Ekvador. Güzel bir ülke. Tabii çalışan sayısı, işçi sayısı, onlar falan önemli. Pek iş imkanı yok yani. En büyük şehri böyle. Başkentleri daha böyle bir dağlık, 2600'lerde falan, 3000'lerde belki. Daha az gelişmiş bir başkent. Teleferikler böyle çıkıyor. Şu dönme dolap Latin Amerika'nın değil, Güney Amerika'nın en büyük dönme dolabıymış Guayaquil'deki. O girdikten mi? Bu arada tarih demişken, Ekvador'un tarihi de Kolombiya'ya yakın. Simon Bolivar işte bağımsızlığı ilan edince burası da çekiyor bayrakları, biz de bağımsızız diyor. Tarih öyle. Covid zamanında çalışan sağlıkçıları desteklemek için yapılmış bir portre mi diyeyim? Sanat. Böyle insanlar eğleniyor. Bunlar tabi biraz daha modern Ekvadorlular. Bugün hafta içi, salı günü, gün ortası. İşte bir Luna Park. Şöyle gidelim. Bak, Covid zamanı PCR testi, antijen testi oluyormuş burada. Ancak şu an çalışmıyorlar. Artık bitti o işler. Ekvador'da zaten girişte PCR falan istemiyor. Direkt aşı kartıyla giriyorsunuz. Yani atlattılar biraz Covid'i. Umursamıyorlar pek. Çok kolay ülkeler birinci burası. Yani maske falan da zorunlu değil dışarıda. Takan az yani. Çoğu insan takmıyor. Evet, Güney Amerika'nın en büyük dönme dolabı. Çalışmıyor. Burada abinin bir müzik aleti mi var? Ha, bebek. Kukla ya, bu kuklayı oynatıyor, para kazanıyor. Böyle hafta içi yine de ufak bir canlılık var. Hava güzel. Bu arada Ekvador'un yağmur sezonu şu an. Guayaquil rakım 0 deniz seviyesinde. 6 metre falan, hatta 0 değil. Çok alçak. Hava sıcaklığı da 28 falan yani şu an. Sıcak. Ama başkentte eksilere düşüyor. Kar falan var yani bazen. Kar oluyor. Bu çadırlarda el sanatları falan satılıyordu. Açık değil. Normalde her zaman açıyor ama dedim bugün. Çünkü Latin Amerika kafalarına göre çalışıyor. Adamlar hadi şu gün tatil yapalım. Topluca tatil yapıyorlar. Burada tekne turları, işte gondol turları falan da var. Bunlar balıkçı tekneleri sanırım. Bilmiyorum. Belki römorkör mü? Demiştim, Pasifik'e açılıyor bu nehir.
Bu sebeple deniz ürünleri çok fazla şehirde. Hatta şehrin en ünlü yemeği de yengeç. Kırmızı yengeç dedikleri. Restoranlar çok burada. Yani böyle belki de bunlarla falan getiriyorlardır. Şu otlar çok fazla. Yani bu arada nehirde timsah falan da yaşıyor. Gözüküyor yani böyle arada bazen kafaları çıkartıyorlar. Nehrin yönü de yani dün bu tarafa gidiyordu nehir. Bugün bu tarafa gidiyor. İlk defa böyle bir şey gördüm. Arada böyle dönüyor içeriden. İlginç bir nehir. çok tehlikeli nehir. Bu sebeple kimse yüzmedim. Ha, yüzmek imkansız burada ya. Çok hızlı. İstanbul Boğazı'nda da diyorlardı ya 1001 çeşit akım var içinde. 7-8 çeşit mi diyorlardı ne? Yani öyle tek yöne gittiğine bakmayın. Arada içeride dönüyorlar. Alttaki geri gidiyor, öndeki ileri gidiyor. Gracias. Abi para istedi. Yok dedim. Böyle. Gidelim. Dilenci şeyi çok bak şu abi de. Çocukla birlikte. Burası böyle. Bak şu camlara İç savaşta ölenlerin isimlerini falan yazmışlar sanırım. Ve küçük küçük bunlar yapan yönetmen falan. Şu arkada küçük küçük isimler yazıyor. Şöyle gözükür mü? Gözüktüğü kadar. Full isim. Bak ada turları da var. Böyle 4 dolara 6 dolara kişi başı adalara götürüyorlar sizi. Şu nehrin ortasındaki adalara. Güzel burası böyle 2,5 kilometre gidiyor böyle burası. Dümdüz yürüyorsunuz ve polisler bak güvenlik abimiz geliyor. Kolluyorlar burayı. Abimiz geçiyor arada yokluyor. Polis falan da çok. İnsanlar yürüyüş yapıyor. Burası bayağı iyi. Tam bisiklet şeyi böyle bas git buradan. Bak aşağısı da var. Abi de pompalı var. Abiler de var. Bunlar ne yapıyor? Asker mi? Yok. Özel güvenlik bu sahil kısmındaki kafelerin paralarını falan toplayıp bankaya götürüyor sanırım. Bayağı insan var gezen yürüyen. Yani Ekvador'da yürümek istiyorsanız tam yeri yani şu an. Sahil kısmı. Kuş mu? Çok güzel. Ben çok seviyorum bu şehir. Aynen. Beklentimizin üstü ya. Bayağı iyi. Ben de çok sevdim burayı. Evet. Aslında Orta Amerika büyük şehirden daha iyi. Çünkü sokaklar çok temiz. Aynen temiz. Evet. Kuş ama benim çok nefret. Ben korkuyorum. Bak şu otlar yüzüyorlar sonra birleşiyorlar ve ada oluşturuyorlar. O zaten baksana ya. Sürekli geçenler var ya böyle toplanıyorlar arada. Bura ada olmuş ya burası. Timsahlar falan da işte buralarda yaşıyor bak görüyorsun sallanıyor böyle. Timsah yok ama ben Timsah çok var. videolarla gördüm. Timsah var. Var mı? Var. Tehlikeli ya. Abi karikatür yapıyor bak. Müthiş ya. Karikatür diyorum kara kalem. Bak burası meydan. Şehrin merkezi. Canlı performans var şurada abi döktürüyor. Bak şu Guayaquil süper ya ekran hepsi. Bu tam teknoloji ya. Hepsi ekran bunların. Zaten böyle çiziliyor şey oluyor. Güzel. Çizgi. Şehri gösteriyorlar her harfte. Bayağı iyi yapmışlar bunu. İlk defa böyle gördüm güzel. İyi de koruyorlar yani millet kırmıyor etmiyor. Ben olsam o ne lan diye sokarım parmağı böyle. Aslında bunun için gece içinde daha güzel. Aynen gece güzel burası. Aydınlık. Abi burada kupalar falan var. Bak şurada Simon Boli var sanırım. Bilemedim. Böyle bir anlaşma yapıyorlar. Ülkeyi kurtarıyorlar. Sanırım bunu yenilemişler çünkü önceden böyle bir metal tarzı bir şey vardı şurada. Yani videolardan gördüm, resimlerden falan. Şuradan konuşuyordun, şuradaki adam seni duyuyordu yani böyle içeriden ses geçiyordu. Artık geçmiyor, mermer yapmışlar. Ve şuradan şehrin içine girebiliyoruz, oraya gidelim. Hadi. Bak şehir otobüsleri böyle, duraktayız. Ya burayı tamamen ayırmışlar böyle ana caddeye demir parmaklık 3 tane kapı böyle çat çat çat. İçerisi çok güzel bir yer, dışarısı da tamamen şehir. Bak binalar ama Avrupa'yı görüyorsunuz. İspanya'dan kalma. Enteresan. Yabani domuz. Şurada tepede abiler var. Ünlü heykeller, ünlü abiler. Geçelim artık. Burada da var. Ekvador'un kurtarıcıları. Şehir iyi ya. Avrupa'ya iyi gelişmiş. Güzel yani. Bayağı bunlar banka falan mı ya? Üniversiteymiş. Üniversite. Güzel üniversite. Su satan abi var bak. Aslında Ekvador'daki de Şia insanlar var ama Kolombiya Şia insanlarla biraz farklı. Çünkü Kolombiya içinde Şia insanlar nüfus çok fazla ama Ekvador'da daha az. Bu sebeple there's discrimination still now for black people. Irkçılık var diyor. Evet. In Ecuador. Ecuador ya, it's from Ecuador, Peru. Oo, Ekvador'da ırkçılık başladı diyor. Şuradan girelim. Oo, güzel. Bak burada da eser dolu ya. Yapıyorlar abiler. Merkeze doğru girdik. Şehrin merkezine doğru ilerliyoruz. İspanyol plazalarını göreceğiz şimdi. Şöyle gidelim. Bak şöyle yol üstü restoranlar var. Abi asmış. Öğle yemeği $2,5 diye. Öğle yemeği pilavlı, etli, karışık. Yemek $2,5 uygun. Panama'da falan mesela bu aynı menü $4'dı. Ekvador uygun.
Meydandayız. Şurada bir sıra var, görüyorsunuz, banka sırası. Burada anlamadığım bir şekilde Ekvadorlular banka sırası beklemeyi çok seviyor. Her bankanın önünde böyle bir 100 kişi var. O da ilginçtir. Şöyle şehir metrobüsü mü diyeyim buna? Aynen. Özel yol. Otobüs yolu. Güzel. Halk manzaraları. Abiler satış yapıyor. Sosis, muz aynı ızgarada. Sokak satıcıları. Hemen şu içeride Iguana Parkı var. Iguana Meydanı var. Oraya girelim. İlginç. Go 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 go. Bak görüyorsunuz, abi abla bir şeyler satıyor. Şöyle girelim, buranın içerisi full iguana. Ve insanlar kıvırcık falan satıyor, öyle iguanaları besliyor içeride. Şöyle devam ki. Şöyle şuradan girelim. Bolivar Meydanı demişler buraya. Vay iguana. Yeah. Abi iguana satıyor kapıda. Böyle girdik, şimdi iguanalara doyacağız. O şurada. Gördüm. Ve Büyük değil mi? oh I saw. Evet. Bak bir tane gördük, yatıyor orada. Oo şurada Oh, bak, here. çok büyük. Why is it Kocaman there? ya. Evet. Oh, it's moving. Bak şurada var bir tane. Burada iguanalar meşhur. Ona da kolu mu kırılmış? Look at Oh yeah, neden? Öyle rahat herhalde. Bir de burada kıvırcık falan satıyorlar. İnsanlar besliyor böyle. Kucaklarına alıyorlar, seviyorlar iguanaları. Ben de ilk defa böyle uysal iguana gördüm. Normalde kovalarlar bizi. Bak şurada da var. Kocamanlar ya. Tırnakları falan da aynen. Tavuk ayağı gibi. Hemen kilise, meydan, dediğim gibi burası. O şey de içinde, middle of the city. Yani şehrin ortasında. Evet. Böyle poz veriyor hayvan. Ayağı sağlammış, bak o abi yürüyor. Durdu bizi görünce. Güzeller ya. O çok fazla. O şey. Bak burada da var. Wow, what they are doing? Kafa sallıyor lan. Şuraya bak, hepsi burada. Hey, look at that. Cut. Fish. İç içe girmiş. Bak şurada var, yolun ortasında insan fotoğraf falan çekiyor. Hey, you gonna press? There is one. Balık da var. There is one. Look, did you see? Evet, gördüm. Şuraya. Oh, çok tatlı. Çok fazla, gördün mü? Kaplumbağalara bak. Su içinde de çok fazla. He, balıklarla yüzüyorlar ya. Oh, çok tatlı. Bebek. Doğal hayvanat bahçesi burası bildiğin. Oh, it's so. You don't care. You don't care. He, dondu. Hayvan rahatsız oldu, gidiyor. Çok rahat. Bunlar ejderha ya. Ay, çok tatlı ya. Güle güle. I feel sorry. Bunların elleri ayakları niye böyle ya? Bitik hayvanlar ya. Hayattan vazgeçmişler ya. Hiçbir hedefleri, hiçbir arzuları yok. Bu hayvanlar var ya. Ellere baksana. Doğru bak. Çok fazla. Demek ki iguana yüzebiliyor diyor. Taşın ortasında böyle şeyin. Var. Ya da orada yaşıyor. Yıllardır orada. Bakar mısın ya? Kuş falan geliyor, üstüne biniyor falan böyle. Oynuyorlar. Bak burada da aynı şekilde yatıyorlar. Dolanıyorlar. Bir sürü. Burası Iguana Parkı. Guayaquil'in ortasında. Kuşu. Evet. Vallahi de. İguana'dan hiç korkmadım ama kuştan çok korkuyordum. Bu arada Iguana Parkı dedim ama burası tabii ki de Simon Bolivar meydanı. Yine. Her yerde Simon Bolivar. Yüce kurtarıcı. Bak şurada Ekvador'un bayrağı. Böyle dağ var, güneş var ortasında. Güzel bir bayrakları var. Abi nasıl çıkıyor? Düz duvara çıkıyor lan. Düşüyormuş bir de. Aslında çok güçlü. Altı çok güçlü. Lan düşme lan. Başardı. Yapabilirsin. Yaptı ya. Orayı geçtiyse benim için tamamdır. Düz duvara çıktı ya, yemin ediyorum. Açı yokken orası dümdüz. İguanalar değişik hayvanlar. Bak görüyorsunuz, Ekvador'un tabii ki de dini inancı Hristiyanlık. %85'i 90'ı ülkenin Hristiyan. Bu da güzel bir kilise. Simon Bolivar heykelinin arkasında. Önde böyle koruyucu Simon Bolivar atıyla bekliyor kilisenin. Dilenci çok tabii kilise önü. Böyle köpekleri var. Tatlılar aslında. Güzel bir. Bak dilencisi çok. Kilisemiz böyle, papalar var. Kapısı açık mı? İçeride 3-5 kişi var, dua ediyorlar ama sanırım girişi buradan değil, arkadan falan. Güzel, büyük bir kilise. Bayağı detaylı yani böyle. Şuralar falan iyi. Bak görüyorsunuz bu arada Guayaquil'in akşamı, renkli akşamı. Yazının renkli hali yani, değişiyor böyle. Güzel. Dediğim Santa Ana Gecekondu Mahallesi. Güzel duruyor. Ha, akşam oldu bak, nehir yine yönü değişti. Bu tarafa gidiyor. Sabah bu tarafaydı. 5-6 saatte değişti. Her gün change. Ha, her gün farklı yere gidiyor. Bak satıcılar böyle burada. Böyle bebeklerle portatif satıyorlar.
Hava karardı. Gözlük falan derken geç kaldık. Favela'ya yarın gidelim. O ilk videonun başına gösterdim, Santana Gecekondu mahallesine yarın gidelim. Oranın bir bölgesi de turistik zaten. Gitmemize lazım. Güzel bir yer. Öyle bugünlük yeter. Yarın devam ederiz. Hadi görüşürüz. İkinci günden tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi burası lüks bölgesi. Guayaquil'in yüksek binalar. Hemen karşısı Gecekondu. Bildiğin şuradaki evlerin penceresi yok. Yani adam içeride televizyon izliyor, pencere yok. Yani çok ilginç. Burası böyle, burası böyle. Dip dibe. Tabi demir parmaklıkla bölmüşler o dağlık kısmı. İnsanlar geçemiyor. Burada da her yer güvenlik. Gördüğünüz gibi. Gecekondu mahallesi dediğim yer de öyle aşırı tehlikeli değil sanırım. Çünkü buraları da turistik yapmışlar. Sanat var. Şöyle de bir yol mu var? Bakayım, oradan gidiliyorsa şu aradan girelim. Bak direkt başladı. Doğru giriyormuş oraya. Çocuklar var. Merdiven böyle. Nice. Tepeye çıkıyor böyle burası. Çocuklar oyun oynuyor orada. Hola. Sí, una kamera. Öyle insanlar burada çocuklarla birlikte yaşıyorlar. Yani burası böyle güzelleştirildiyse güvenlidir. Burada bir şey olacağını sanmıyorum. Ama evler dediğim gibi yani pencereleri yok ya. Yani evler dökülüyor. Manzarayı görüyorsunuz. Ve dip dibe de yaşayabiliyorlar. O da ilginç. How is it? Çok kötü aslında. İçinde de çok kötü. Sizi öldürürler diyor yukarıda. Neden? I know, just go. Está bien, está bien. No, está bien. Let's go, Kencan. Está bien. Es peligroso. Tehlikeli diyor. Ateş görüyor. I think there is kid. Yeah, what is it? ¿Por qué es peligroso? This road is not hill. Este no para mirador. ¿No? ¿Dónde está mirador? Para por aquí. So go back. Eon tırstı. Abla sizi öldürürler dedi ya. Neden? Direkt. I don't know. Let's talk with her a little bit. Abla bak dedi burada. ¿Por qué peligroso? ¿Qué? Ladrones. Rob. Allí arriba, después le quitan eso. Por cámara. Se lo quitan. Quiere ir al mirador, tienen que ir por allá abajo. Todo ese malecón. Sí, Ah, malecón. por malecón. Sí, gracias, muchas gracias. Abla gitmeyin, sizi keserler dedi. İniyoruz geri. Çocuklar niye söylemiyorsunuz ya? Tatlılar ama. Really dangerous do you think? I don't know. Çok hatırı sokak ama neden tehlikeli? İlginç. Abla geri döndürdü bizi. Yani evet tehlikeli duruyor ama durmuyor da gibi. İlginç bir yer. Neyse inelim madem. Bu yoldan değilmiş zaten, yanlış girmişiz. Abla aşağıdan oradan dönün dedi. Oraya gidelim. Ben korkuyorum ya. Anyway, you scared. Bize somebody rob was 맞죠 kanadı. Who can rob me? Look at me. Ama ben korkuyorum ya. Neden? Bizi soyarlarsa ne yapacağız diyor. Kim bizi soyacak ya? Sanmıyorum ya. Yani 2 adım farklı o kadar tehlikeli olabilir mi ya? Şuraya bak abi. Burada zenginler yaşıyor yani direkt. Ülkenin en zenginleri ya. Bakar mısın? Yani şu araya girdi, 2 adım yürüdük. Abla gitmeyin sizi soyarlar diyor. Bilemedim. Yani soymazlardı da abla her halükarda karşı uyardı. Belki soylar olmuştur yani. Baksana şuraları nasıl çevrelemişler. Elektrikli tel, şöyle dikenli teller. Kapatmışlar yani komple yukarıdan birilerinin gelmesine, aynen güvenlik için. İlginçtir. Neyse oranın bir turistik yeri var şu arka taraftan. Yol oraymış zaten. Şöyle gideceğiz, öyle çıkacağız tepeye. Yine gideceğiz yani oraya. Sadece yol orası değilmiş. Bak şurada polis ablalar var hemen girişte. Şurası turistik yeri. O boyaların falan sebebi burası. Wow. There's numbers. Bak burada numaralar var. 400 falan da herhalde çıkış merdiven şeyi. Bunları takip edeceğiz. 18 oldu bile, hadi bakalım. Sağlı sollu burada kafeler, barlar var. Kapalı tabii şu an. Gece açılıyor. Burası Guayaquil'in en turistik yerlerinden biri. Las Peñas favelasının tepesindeki fener mi diyeyim, ne diyeyim. Şöyle gidelim. Güzel, bak burada sokak yemekleri falan var. Hepsi gece. Burada tepede de polis var. Bak bu insanlar bir şeyler satıyor. Ablamız ukulele falan satıyor orada. Tepede abiler var. Biraz MDC'nin şeyine benziyor. Komuna 13'e benziyor aynen. Ekvador Guayaquil'de. Evet 113 oldu. 400'e gidecek bu belli. Evet böyle şuradan devam ediyor. Biz buraya kadar gelmiştik önceden, anlamamıştık. Şimdi öğrendik. Dediğim gibi abi binalar böyle burada. Yani böyle gidelim. Dediğim gibi abi 130. Bak bu kafelerde ablalar bir şeyler satıyor. Güzel. Burada da var polis. Sadece bu caddeyi tutuyorlar. Burada sorun yok. Evet. Ablanın demek istediği buydu. Krep. Yani ablanın tehlikeli oradan gitme dediği yer tehlikeli olabilir, doğru. Ama burası turistik.
Bak yengeç meşhur demiştim. Görüyorsunuz restoranlar var. Kırmızı yengeç. Devam yukarıya doğru. Now okay. Yeah. Bebeğe bak. Böyle hayat burada. Tabi cadde üstü evler biraz daha düzgün. Diyeyim mi diyeyim. Camları falan var işte. Yani turist geçiyor diye buradan. Yani her yer böyle kafe, restoran tarzı. Guayaquil'de hayvanlar böyle. Görüyorsun, umurunda değil. İnsanlarla iç içeler, köpekler, kediler. İstanbul'dan sonra ilk defa böyle bir şehir gördüm ben de. Bu kadar kedi köpeğin sokaklarda yaşadığı, insanlarla birlikte yer Guayaquil. Her böyle 50 basamakta var güvenlikler. Aralarda yaşam böyle, çocuklar var. Hepsi restoran, kafe. bebek pasta satırım ya. Aynen. Bence o kadın bizi kandırdı mı ya? Oradan gitmeyelim diye falan mı yaptı bilmiyorum. Niye tehlikeli dedi? Hiç değil gibi duruyor. Bilemedim. 300'ü gördük. 322. Uygunum ya. Neden? Ben de ter damlıyor. Bak evleri restore etmişler. Şurada göstermiş. Bak şu ev. Şöyle bak. Bu ev geçmişte böyleymiş. Gördün mü? Tahtadan düzeltmişler burayı. İlginç. İlginç bir ya. Ya ilginç ya. Evet, giriş böyle. Tabii ki dev bir kilise var burada. Onu da göreceğiz. Manzara noktası. Güzel. Aynen, manzara güzel. Gör manzarası. Bak şu fener gibi. Yani en turistik yer burası şehirde. 360 derece görüntüsü var buranın. Şu tepede hepsi ücretsiz bu arada. Yani 400 merdiven yürüyorsun. 400'lerde şu an herhalde 450 falan bulur bu. 440, 445, 444 diyorum hadi. Bakalım kaç çıkacak son merdiven. 432 devam var. Manzara böyle. Manzara güzel. Bak o demirlikle çevirdikleri yer burası. Bizim aşağı yürüdüğümüz yer de şurası. Şehirde böyle. Biraz daha çıkalım. Aynen bildim bak. 444 dedim, 444 çıktı. Bir fener, kapısı açık, toplar var. Bir de kilise var. Görüyorsunuz. Kedi de var. Kediler uysal hep yatıyorlar böyle. Age of Empires'daki küçük toplar. Vay be. Tahta tekerlek. Çıkalım hadi, en tepeye çıkalım bakalım. En güzel nasıl gözükecek. Böyle bir merdiven karşılıyor. Tepeye doğru. Evet, manzara böyle. Kilisenin olduğu taraf 360 derece zengin bölge. Şu aşağıda çatısı demir evler var ya, onlar işte gecekondu. Biz şu aradan falan çıkmaya çalıştık. Yol yokmuş zaten orada, bak görüyorsunuz, tek yol şurası. Oradan gidilmiyor dedi abla. Tehlikeli dedi. Kafanızı keserler dedi. Soyulursunuz dedi. İşte vazgeçtik. Şehrin diğer tarafı, o dün yürüdüğümüz yerler, teleferik falan var. Şöyle şu taraf, Melakon diyorlar oraya da. Bu da içler. Guayaquil böyle bir şehir. Dediğim gibi Ekvador'un en gelişmiş şehri ve en güzel binası şu. Görüyorsunuz yani, en zengin bölgesi de bu. Evet de burası da diğer taraf. Nehri görüyorsunuz, nehir bayağı büyük. Güzel yani, güzel, ücretsiz, Guayaquil'de yapılabilecek tatlış bir aktivite. Aslında Ekvador neredeyse her şey ücretsiz. Bu sefer ben çok seviyorum. Aynen, ücretsiz. Yani düşün bak, şu teleferik, şu denizin üstünden giden. Doğran mıydı? Doğru mu? Öyle bir yere geçiyor. Şurası da başka bir şehir. Guayaquil'in devamı gibi. Orası daha böyle biraz da sanayi bölgesi sanırım. Büyük fabrikalar var. Havalimanı da şurada bir yerde. Yani her şey böyle elinin altında Guayaquil'de. Şurası da daha böyle tarihi, daha böyle güzel bir ada. Daha turistik bir ada. Oraya gitmedik. Burada tatlış bir abi var. Bu kim? Nasrettin Hoca'nın şeye benziyor bizdeki. Biçimsiz heykeller. Bak bu kilise. Küçük bir kilise var burada. Sarı. İçeri girmeyelim. Şöyle bir 100 kişilik falan yani. Küçük bir kilise. Güvenlikler çok. Kilise arkası da böyle. Bunlar çalışıyor mu ya bunlar? Oh yeah. And it's free. Aa, adamlar ücretsiz koymuş lan. Oh really? Hey, look at that. Oh really working? But this privacy problem. Hey, you can see me. Yeah. You block my view. Harbi ücretsiz. Her şey ücretsiz. Çok Ve acayip zoomluyor yani. Dur şöyle gösterebilir miyim acaba? Gözüküyor mu şey? Yansıyor mu? Niye öyle oldu? Aa, gözüküyor. Nasıl zoomluyor baksana. Bak şimdi şuradaki eve bak. Şuraya bak. Şu ta en küçük evlere bak. Biraz daha büyüğüne bakayım. Şu yüksekte olan bir bina hangisi? Aynen. İyi zoomluyor ha. Pencereleri dikizlersin yani buradan. Röntgencilik. Bak şurada da maketten bir İspanyol bayrağı yapmışlar. Küçük gemi ucu falan var böyle. Bu arada eskiden korsanlar falan meşhurmuş buralarda. Korsanlık hikayesi de var Ekvador'un. Bak hatta şurada maketten bir abi gözlü böyle sağa sola. Gördünüz mü? Şurada.
Ha, bütün evlerin böyle şeyini koymuşlar. Eski halini, yeni halini, yenilenmiş. Yazmışlar zaten Kültür Bakanlığı'nca yapılmıştır falan gibisini. Tatlış turistik bir yer yapıyorlar burayı. Güzel oluyor. Ha, Ekvador deyince aklıma direkt ücretsiz hayvanat bahçesi geliyor ya. Bayağı parkı yanında burası yani. İnsanlar izliyor. Wicked Game. Evet, ama İspanyolcası benim şarkı. Güzel çalıyor. Bu da şehrin saat kulesi. Ve hemen şu anda yine aynı abi var. Bu sanırım Ekvador'un tarihi bir kültürel bir karakteri falan mı? Ne? Şurada yazıyorlar mı? Juan Pablo yazmışlar. Juan Pueblo. Kimin? QR kodundan bulun diyor bilgileri. Hayda. Hadi o zaman siz de QR kodundan bulun arkadaşlar. Find information from QR. Buradaydı ya, akıllı. Bilmiyorum, bir çizgi film karakteri falan herhalde ya. Bakarız. Evet, teleferik bu. Şu an anlamıyorum. Neredeyiz? Las Peñas. Burası merkez herhalde. Havalimanı. T3, T2. Burada yeraltı metro sistemi yok. Adamlar böyle teleferikle sistem kurmuşlar. Bu teleferiğin sistemi. Bir de otobüs var sanırım. Mesela şu T dediği Teleferiko 3. D dediği otobüs galiba. Teleferiko 1, T, Teleferiko 2. Metro yok. Aynen yazmışlar zaten. Trancol yazmış. Trancol ile teleferik herhalde. Böyle. Eurovia diye geçiyor. Eurovia. Teleferik durağı böyle burası. Ancak kart sistemi yapmışlar. Kart $2. Sadece bir seferlik basım. Şimdi E10'la alacağız. 2 ona, 2 bana. 70 cent'le biniş. Git gel. $5,5 çöp olacak. Ve nereye gideceğimiz belli değil. Biz bu işten vazgeçemeyiz. Gidip yemek yiyelim. Boş. Teleferik böyle ama nehrin üstünden geçiyor. Aynen, binmeyelim ya. Bir de 20 dakika git gel falan. Aynen, bu teleferiği çok gördük. Gölü de hep izliyoruz. Değmez ya, gidelim. Teleferik yani, biliyorsunuz teleferiği. Normal teleferik. Nehrin üstünden geçiyor. Böyle. Güzel aktivite ancak bize gelmedi. Bugünlük kapatayım, yapacak bir şey yok. Teleferiğe de binmedik. Video böyle, gayet böyle. Kendinize iyi bakın. Son olarak PCR $30 yapıyorlar. Onu da göstereyim. Hemen şu köşede açıkmış onlar. Böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ekvador'dan devam. Bir ay kadar Ekvador'dayız. Ekvador. Bütün Ant dağlarına tırmanacağız. Hepsini gezeceğiz. Hadi bakalım. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.